Bu videoyu kapamadan önce bir saniye düşün. Şu anda ekranını kaydırıyorsun değil mi? Beynin bir düşünceden diğerine zıplıyor. 5 dakika bile tek bir şeye odaklanamıyorsun. Bu tesadüf değil. Bu modern dünyanın senin zihnini ele geçirme stratejisi. Ve eğer bunu şu anda durdurmayı öğrenmezsen, hayatının geri kalanını başkalarının kuklası olarak geçireceksin. Etrafına bak. Herkes aynı. Sürekli bildirim, sürekli dikkat dağınıklığı, sürekli kaos. Gözlerindeki o boşluğu görüyor musun? Zihinleri başkasına ait. Düşünmüyorlar. Sadece tepki veriyorlar. Bir robot gibi ve sen de aynı yola doğru gidiyorsun. Ama burada olmana bakılırsa henüz pes etmemişsin. İyi, çünkü bugün her şey değişecek. Yorgun hissetmiyorsun aslında. Aşırı yüklendin. Motivasyonun düşük değil, odağın dağıldı. Ve bu karmaşanın içinde senin gerçek gücün sessizce yok oluyor. Ama şimdi bunu duracaksın. Çünkü Machiavelli bunu yüzyıllar önce anlamıştı. En tehlikeli adam en güçlü ya da en zengin olan değil, net düşünen adam. Akıllı insan aptalın yaptığını hemen yapar. Fark nerede biliyor musun? Berraklık. Gürültüyü kesip gerçekten önemli olanı görme yeteneği. Bir bıçak düşün. Kör bir bıçak dirençle karşılaştığında bükülür, kırılır. Ama keskin bir bıçak her şeyi zarafetle keser. Senin zihnin o bıçak. Her dikkat dağıtıcı şey onu köreltir. Her odaklanma anı onu keskinleştirir. Peki sen onu ne kadar keskinleştirebilirsin? Bugün sadece daha iyi düşünmeyi öğrenmeyeceksin. Farklı düşünmeyi, karanlık psikolojiyi kullanarak odağını güçlendirmeyi, zihinsel zayıflığı yok etmeyi öğreneceksin. Bu videonun sonunda nasıl odaklanacağını anlamakla kalmayacaksın. Odaklanmanın kendisi olacaksın. Sakin, soğukkanlı, bilinçli. Çünkü zihninizi bir kez kontrol altına aldığında kimse seni manipüle edemez, kafanı karıştıramaz ya da dikkatini dağıtamaz. Şimdi bu olumlamayı yorumlara yaz. Zihnim benim silahım. Birinci kural, odaklanma kontrol demektir. Odaklanma motivasyon değil, saf bir güçtür. Sıradan bir zihin dürtüden dürtüye sürüklenir, ekranı kaydırır, anlamsız uyarıları kovalar. Dikkat parçalanmış, kırılgan, kolayca manipüle edilebilir. Ama disiplinli bir zihin gürültüyle değil, niyetle hareket eder. Odaklanmanın her saniyesi kaos üzerindeki hakimiyetin ilanıdır. Gerçek basit. Odaklanma ne kadar keskinse zihin o kadar güçlü. Machiavelli dedi ki, itaat edilmek isteyen nasıl emredeceğini bilmelidir. Aynı mantık düşünce için de geçerli. Zayıf zihin dikkat dağınıklığına hizmet eder. Güçlü zihin dikkati yönetir, sessiz bir hükümdar gibi. Dikkat dağınıklığı insanları bir anda yok etmez. Yavaş yavaş aşındırır, ta ki derinlemesine düşünme yeteneklerini kaybedene kadar çoğu insan meşgul olmayı etkili olmakla karıştırır. Hayatlarını aceleyle geçirir, tamamlanmamış düşünceler biriktirir, hareketi ilerlemeyle karıştırır. Oysa gerçek güç dinginlikten gelir. Dünyanın geri kalanı gürültü peşinde koşarken zihinsel enerjiyi tek bir amaca yönlendirmekten. Odaklanmak daha çok şey yapmakla ilgili değil. Önemli olanı yapmak ve geri kalanını tereddüt etmeden kesmekle ilgili. Her dağınık düşünce gücü tüketir. Her kontrollü düşünce gücü artırır. Odaklanmayı anlayanlar dikkatlerini önemsiz görüşlere harcamaz. Gürültüden değil, sessizlikten hareket eder. Sakinlikleri rahatsız edici. Çünkü dürtülerin hüküm sürdüğü bir dünyada kontrolü ortaya koyar. Başkaları paniklerken onlar sakin kalır. Başkaları durmadan konuşurken onlar gözlem yapar. Bu sakinlik zayıflık değil, hareket halindeki zeka. Machiavelli uyardı. İnsanlar genellikle elden çok gözle yargılar çünkü herkes görebilir ama az kişi hissedebilir. Sessiz bir kesinlikle hareket eden kişinin hiçbir şey kanıtlamasına gerek yok. Güç odaklanma biçiminde zaten görünür. Gerçek odaklanma ekleyerek değil çıkararak inşa edilir. Gereksiz uyaranlar ortadan kaldırıldığında büyür. Zihne ne kadar az dikkat dağıtıcı unsur girerse zihin o kadar keskinleşir. Sessizlik rahatsız edici. Çünkü bir zamanlar gürültünün altında gizli olan her şeyi ortaya çıkarır. Ama bu sessizlikte berraklık doğar. Ve berraklıkla birlikte hassasiyet, sabır ve kontrol gelir. Çoğu zihin açık pencere gibi. Her şey içeri girer. Ama saçmalığa kapılarını kapatmayı öğrenen zihin sarsılmaz hale gelir. Odaklanma algıyı dönüştürür. Konsantrasyon derinleştiğinde kararlar daha hızlı ve net olur. Duygusal kaos etkisini kaybeder.
Dikkat artık baskı altında eğilmez. Sadece seçildiğinde hareket eder. Bu güçlü bir zihnin işareti. Böyle bir varlık nadir ve manyetik. İnsanlar bunu fark eder, nedenini açıklayamasalar bile saygı duyar. Çünkü tepkiye bağımlı bir dünyada sakin konsantrasyon otorite gibi hissettirir. Machiavelli berraklığın komuta yarattığına inanıyordu. Tam olarak ne istediğini bilen zihin rekabet etmez, yönlendirir. Odaklanmış farkındalık çevreyi şekillendirir, başkalarını etkiler, talep etmeden sessiz bir saygı inşa eder. Bu bağırmayan ama sessiz bir hassasiyetle etrafındaki her şeyi değiştiren görünmez bir kontrol. Berrak bir zihin gürültülü değil ama her zaman hissedilir. Dikkat dağıtıcı unsurlar çağında odaklanma en yüksek güç biçimi. Yorumlara yaz, sakinlik kontrol demektir. İkinci kural, eklemeden önce çıkar. Modern zihin eklemeye tapar. İnsanlar daha çok şey öğrenmeye, daha çok okumaya, daha çok bilgi toplamaya çalışır, bunun kendilerini daha bilge yapacağına inanır. Oysa zihin birikimle değil, elemeyle keskinleşir. Berraklık kazanılanlarda değil, çıkarılanlarda bulunur. Machiavelli dedi, bilge, insan aptalın sonunda yaptığını hemen yapar. Aptal, zihnin ağırlık altında çökene kadar karmaşıklık katmanları eklemeye devam eder. Bilge insan, gereksiz olanı temizler ve altındaki gerçeğin yapısını ortaya çıkarır. Zihinsel gücün sırrı daha çok şey öğrenmek değil, anlayışı zayıflatan şeyleri ortadan kaldırmak. Çoğu karışıklık kendi kendine yaratılır. Zihin bilgi, görüşler, trendler, dedikodu, işe yaramaz tavsiyeler, sonsuz bildirimler ve başkalarının kaosunun duygusal kalıntılarıyla dolar. Bunların her biri zihinsel enerjiyi çalar. Keskin düşünür, tahammül edilen her dikkat dağıtıcı unsurun küçük bir teslimiyet olduğunu bilir. Çıkarma düşüncesi yaratmadan önce kesme, inşa etmeden önce temizleme disiplini. Hassasiyet yanlış fikirleri ortadan kaldırma, anlamsız etkilerden uzaklaşma, yalnızca önemli olan kalana kadar gereksiz olanı ayıklama gerektirir. Bu süreç rahatsız edici. Çünkü insan zihni boşluktan korkar. Oysa gerçek içgörü işte bu boşlukta doğar. Zihni tozla kaplı bir bıçak olarak düşün. Her gürültü parçası keskinliğini köreltir. Keskinliği geri kazanmanın tek yolu ait olmayan şeyleri temizlemek. Bu yüzden güçlü düşünürler yalnızlığa değer verir. Bu yalnızlık değil, zihinsel temizlik. Sessizlikte yanılsamalar kaybolur, geriye ham düşünce kalır, filtrelenmemiş, güçlü, doğrudan, çıkarma düşüncesi pasif değil, acımasız. Duyguları, egoyu, bağlılığı keser. Netlik ortaya çıkana kadar her şeyi sorgular. Çoğu insan bunu yapamaz. Çünkü bu kendi zihinsel karmaşalarının gerçekliğiyle yüzleşmek demek. Ama Machiavelli'nin bilgeliği rahatlığa değil, gözleme dayanıyordu. Gerçeğin genellikle kendini kandırma katmanlarının altında gizlendiğini gördü. Gereksiz konuşmaları, duygusal bağları, gereksiz karşılaştırmaları ortadan kaldırma süreci farkındalıkla başlar. Her biri tanınmalı ve reddedilmeli. Bu zihinsel disiplin biçimi nadir çünkü başkalarının arzuladığı gürültüden uzaklaşmak için güç gerektirir. Toplum üretken hissettirdiği için eklemeyi yüceltir. Ama gerçek ilerleme gereksiz olan ortadan kaldırıldığında gerçekleşir. Çıkarma düşüncesi aynadan buğuyu temizlemeye benzer. Birdenbire her şey görünür hale gelir. Fazlalık ortadan kalktığında düşünce hassasiyetle hareket eder. Kararlar karışıklık olmadan alınır. Zaman artık alakasız ayrıntılara harcanmaz. Bu yaklaşımı ustaca kullananlar gizemli görünür. Daha az konuşur ama daha çok şey söyler. Sürekli değil, seçici davranır. İnsanlar onların kısıtlamasını soğuklukla karıştırır. Bunun netlik olduğunu fark etmez. Machiavelli kısıtlamayı bir kontrol biçimi olarak anlamıştı. Ne zaman hareket etmemeyi, ne zaman konuşmamayı, ne zaman eylemde bulunmamayı bilmek. Bir keresinde yazdı. Savaştan kaçınmak mümkün değildir. Sadece başkalarının yararına ertelenebilir. Bu düşünceye çevrildiğinde kaostan kaçarak ondan kurtulamazsın demek. Onu besleyen şeyleri ortadan kaldırarak yönetmelisin. Zihin karmaşadan arındırıldığında dışsal kaos etkisini kaybeder. Çıkarma düşüncesi zekayı hassasiyete dönüştürür. İzin verilen dikkat dağıtıcı unsurlar ne kadar az olursa algı o kadar keskinleşir. Bu boşluk değil, yoğunlaşmış farkındalık disiplini. Bunu uygulayanlar gürültüden etkilenmeden amaç konusunda net bir şekilde sessiz bir verimlilikle hayatta ilerler.
Gereksiz şeylerden vazgeçmeyi öğrenmiş bir zihni hiçbir şey karıştıramaz. Yorumlara yaz, az netliktir. Üçüncü kural. Zihninizi kontrol edin, hayatınızı kontrol edin. Her türlü dışsal güç içsel kontrolle başlar. Zihnini kontrol edemeyen bir kişi duygu, dürtü ve koşulların kuklası olur. Denge yanılsaması insanların dikkatlerini rahatlık ve güç arasında bölebileceklerine inanmalarına neden olur. Ama rahatlık kontrolü zayıflatır. Gerçek güç duygular kaos talep etse bile düşünceleri yönetme disiplininde bulunur. Machiavelli dedi, bir hükümdarın zekasını tahmin etmenin ilk yöntemi etrafındaki adamlara bakmaktır. Aynı mantık içsel olarak da geçerli. Zihni çevreleyenler onun düşünceleri. Eğer bu düşünceler zayıfsa, yönetici de zayıf. Zihinsel kontrol, kişisel otoritenin temeli ve onsuz her dışsal başarı çöker. Modern zihin sürekli dışsal tetikleyiciler tarafından parçalanıyor. Korku kararları manipüle eder, öfke yargıyı yok eder, kaygı varoluşu çalar. İnsanlar tepkiyi farkındalıkla karıştırır. Düşünmüyor, tepki veriyor. Zihni dalgalarında boğulmak yerine uzaktan gözlemlemeyi öğrenen kişi, başkalarının göremediği kalıpları görmeye başlar. Düşünce ve benlik arasındaki bu ayrım hakimiyet yaratır. Duygular hala ortaya çıkar ama artık hareketi dikte etmez. Güç, duraklama yeteneğinde yatar. Bu duraklamada açıklık dürtüden daha yüksek sesle konuşur. Duyguya itaat eden zihin bir hizmetkar olur. Duyguyu yöneten zihin bir yönetici olur. Machiavelli kaosun genellikle fırsat kılığında geldiği konusunda uyarmıştı. Yazdığı, sürekli başarı isteyen herkes davranışlarını değiştirmelidir. Kontrollü zihin tam olarak bunu yapar. Özünü kaybetmeden uyum sağlar. Baskıyla karşılaştığında paniklemez, kendini ayarlar. Meydan okunduğunda çökmek yerine yeniden hesaplar. Her duygu düzensizlik değil, veri haline gelir. Çoğu insan duygularının eylemlerini yönlendirmesine izin verir ve sonra pişman olur. Kontrol uygulayanlar asla önceden değil, sonradan düşünür. Gerilim altındaki sakinlikleri doğal değil, sayısız kısıtlama anıyla eğitilmiş. Etrafındaki her şey sarsılırken hareketsiz kalabilme yeteneği gerçek kontrolün işareti. Zihni kontrol etmek dikkati, duyguyu ve zamanı kontrol etmek demek. Dikkat neyin görüldüğüne karar verir. Duygu nasıl hissedildiğine, zamansa ne zaman harekete geçildiğine. Hep birlikte öz yönetimin mimarisini oluşturur. Bunlardan herhangi birinin kontrolünü kaybetmek zayıflığa yol açar. Bu yüzden güçlü bireyler nadiren kamuoyu önünde tepki verir. Bilinçli kalarak enerjilerini korur. Zihin yalnızca arzuyla kontrol edilemez, yapı gerektirir. Alışkanlıklar bu yapı. Tutarlı, öz gözlem öngörülebilirlik oluşturur ve öngörülebilirlik güç doğurur. Zihin doğal olarak komutları takip etmeye başlar, şekillendiği disipline itaat eder. Zihinsel kontrol aynı zamanda algıyı da geliştirir. Düşünceler artık kontrolden çıkmadığında farkındalık genişler. İnsanların davranışlarındaki kalıplar netleşir, manipülasyon görünür hale gelir, duygusal tuzaklar etkisini kaybeder. İç dünyalarını kontrol edenler dış dünyalarını zahmetsizce etkilemeye başlar. Otorite sessizlik içinde büyür. Kontrol ne kadar az görünürse o kadar güçlü olur. Machiavelli görünür duygunun sömürüye davet ettiğini, sakinliğin ise gizem yarattığını anlamıştı. Gizem de sırayla etki yaratır. İnsanlar okuyamadıkları şeyden korkar ve kontrollü bir zihin okunamaz. Zihnin kontrolü soğukluk değil incelik. Kaosun açıklığa, tepkinin komuta dönüşmesi. Düşünceyi yöneten kaderi yönetir. Her imparatorluk, her fetih, her devrim, organize bir zihnin sessiz disiplininde başlar. Yorumlara yaz. Kontrol, güç yaratır. Dördüncü kural. Hassas düşünme. Hassas düşünme hareket ve etki arasındaki fark. Çoğu insan enerjisini yüzlerce yöne dağıtır, sonuçların parçalarını elde eder ve buna ilerleme der. Daha keskin bir zihinse tam tersini yapar. Tek bir net hedef belirler ve sonuç onun iradesine boyun eğene kadar tüm odağını ona yönlendirir. Machiavelli yazdı, hareket edip pişman olmak, hareket etmemek ve pişman olmaktan daha iyi. Hassasiyet tereddüt değil, duyguyla değil, hesaplamayla gerçekleştirilen kasıtlı bir eylem. Her büyük stratejist tek bir doğru zamanlanmış kararın binlerce dürtüsel çabadan daha önemli olduğunu anlar. Düşünmenin gücü hızda değil doğrulukta yatar. Hassasiyetten yoksun bir zihin potansiyel dolu ama direnci kesemeyen, keskin olmayan bir bıçak gibi. Hassasiyet gözlemle başlar.
Kaosun ardındaki gizli deseni görme, başkalarının gözden kaçırdığı ayrıntıları fark etme, olaylar gerçekleşmeden önce onları birbirine bağlama yeteneği, gevşek düşünen insanlar şansa bağlı, doğru düşünenlerse sonuçlar yaratır. Machiavellian psikoloji kontrolün güçle değil, anlayışla elde edildiğini öğretir. Zihin güdüleri çözümleyebildiğinde, hamleleri öngörebildiğinde, zamanlamayı ölçebildiğinde artık rekabet etmez, sessizce hükmeder. Hassasiyetin özü ekonomi. Daha az konuşmak, daha az hareket etmek, daha az karar vermek ama her şeyi kusursuz bir şekilde yapmak. Ortalama zihinler aktiviteye bağımlı, üstün zihinler sonuçlara bağımlı. Hassasiyet konusunda eğitilmiş, düşünür bir cerrah gibi çalışır. Tek bir temiz kesi, gereksiz hareket yok. Bu disiplin sabır gerektirir. Çünkü yanlış anda hareket etmek avantajı yok eder. Sabırsızlar fırsatları kovalar, hassas olanlar onları yaratır. Machiavelli bilge hükümdarın zamana ayak uydurduğuna ama asla yönünü kaybetmediğine inanıyordu. Aynı kural düşünceyi de yönetir. Hassas düşünür netliği terk etmeden yeni bilgilere uyum sağlar. Amacı kaybetmeden uyum sağlamak ustalığı karmaşadan ayıran şey. Hassasiyet duygudan uzak durmayı gerektirir. Düşünce kişisel duygularla iç içe geçtiğinde yargı bulanıklaşır. Heyecandan veya korkudan uzak sakin gözlemci başkalarının kaçırdıklarını görür. Bu uzaklık kayıtsızlık değil, strateji. Belirsizliği kontrole dönüştürür. Dünya sessizliği tereddütle karıştırır. Oysa gerçekte bu bir hazırlık. Kararlı bir zihinsel hamleden önce veri toplama. Hassas zihin anlamadan konuşmaz, hesaplamadan hareket etmez, onaylamadan taahhütte bulunmaz. Bu tür bir kısıtlama, yavaşlık yanılsaması yaratır ama hamle yapıldığında mükemmel bir şekilde isabet eder. Başkalarının yaptığı her hata, hassas düşünür için bir harita olur. Başarısızlık korkulmaz, incelenir. Her yanlış adım bir sonraki başarı için bir talimat kılavuzu olur. Bu yöntem gözlemi bir silaha dönüştürür. Machiavelli dedi, bilge insan aptalın yaptığını hemen yapar. Hassasiyet bu ilkeyi somutlaştırır. Açık, ölçülü, anında. Sessiz bir emir gibi karmaşayı keser. Başkaları seçenekler arasında boğulurken hassas düşünür, sadece hedefi görür. Hassas düşünme aynı zamanda sessiz bir otorite de oluşturur. İnsanlar asla acele etmeyen, amaç ve güvenle hareket edenlerin varlığına güvenir. Bu sakin odaklanma, görünmez bir güç uygular, ustalığı işaret eder. Sadece gerektiğinde hareket eden ve asla aynı yerde iki kez bulunmayan bir zihin kadar dikkat çeken hiçbir şey yok. Hassasiyet sözleri nadir ama etkili kılar, eylemleri az ama nihai kılar. Böyle bir düşünce manipüle edilemez çünkü başkaları oyunu fark etmeden önce tüm örüntüyü görür. Dikkati dağılmış bir dünyada hassasiyet en üstün zeka. Gürültülü değil, tepkisel değil, tam olarak doğru. Yorumlara yaz. Hassasiyet güçtür. 5. kural, duygusal bağışıklık, sarsılmaz kalın. Duygusal bağışıklık, güçlü zihinlerin sessiz zırhı. Çoğu insan kendi duygularının ağırlığı altında çöker. Her kelimenin, reddin, hayal kırıklığının zihinsel durumlarını belirlemesine izin verir. Kolayca tahmin edilebilir, kolayca kışkırtılabilir, kolayca kontrol edilebilir hale gelir. Duygu kontrolü ele geçirdiği anda muhakeme ortadan kaybolur. Machiavelli dedi, aldatan her zaman aldatılmaya izin verenleri bulacaktır. Duygusal olarak tepkisel insanlar, zekadan ziyade dürtülerle hareket ettikleri için aldatmaya izin verenler. Duygusal bağışıklık duygunun yokluğu değil, duygular yüzeyin altında yanarken istikrarlı kalabilme yeteneği. İçsel baskı altında soğukkanlılık, tahrik karşısında sessizlik, sıradan zihinleri altüst edecek anlarda sakinlik. Duygusal kontrolü olmayan bir insan, duvarları olmayan bir ev gibi. Her esen, rüzgar içeri girer ve istediğini yeniden düzenler. Disiplinli zihin duyguyu engellemek için değil, onu kontrol altında tutmak için görünmez duvarlar inşa eder. Öfke, kıskançlık, korku, şüphe düşman değil. Bunlar sinyal. Güçlendirilmesi gereken zayıf noktaları ortaya çıkarır. Duygusal bağışıklık farkındalıkla başlar. Duyguyu tanımak ama ona teslim olmamak. Bu farkındalık tepkiyi anlayışa dönüştürür. Öfke hisseden ama ona göre hareket etmeyen kişi, güç dinamikleri hakkında bilgi edinir. Korku hisseden ama mantıkla hareket eden kişi, içgüdü üzerinde hakimiyet kazanır.
Duygu her yükseldiğinde ve öz kontrol sağlandığında içsel istikrar güçlenir. Machiavelli yöneticilerin şefkatli görünmeleri ama maskenin altında rasyonel kalmaları gerektiğine inanıyordu. Yazdı, bir prensin sözünü tutmamak için meşru sebepleri asla eksik olmaz. Bu alaycılığın altında yatan ders aldatma değil, uyum yeteneği. Duygu asla stratejiyi yönetmemeli. Modern yaşamda başkaları kontrolü kaybettiğinde sakin kalanlar direnç göstermeden etki kazanır. Birisi duygusal ateş püskürttüğünde sakin birey bir ayna görevi görür. Saldırgan kendi istikrarsızlığının yansımasını görür. Bu kontrolü anında tersine çevirir. Duygusal bağışıklık kaosu dışarıya yansıtmadan absorbe etme yeteneği. Manipülasyonu etkisiz hale getirir çünkü manipülasyon tepkiden beslenir. Her ortam bu disiplini test eder. Hakaretler, ihanet, başarısızlık, yanlış anlama. Hepsi odaklanmayı zayıflatmak için koşullar tarafından tasarlanmış duygusal tuzaklar. Bağışıklık sahibi zihin bunları veri gibi inceler, acı yerine kalıplar çıkarır. Bu bakış açısı acıyı stratejiye dönüştürür. Duygusal kontrol soğukluk değil, sakinlikle korunan açıklık. Zihin ne kadar bağışıklık kazanırsa dış kargaşanın gücü o kadar azalır. Başkaları gerilim yükseldiğinde sakinliğin nasıl bozulmadan kaldığını merak eder. Bu sakinlik doğal değil, tekrarlanan kısıtlama yoluyla tasarlanmış. Her sessiz tepki öz denetim kalesinde bir tuğla haline gelir. Duygusal olarak bağışıklık sahibi birey, insan davranışının tiyatrosunun ötesini görür. Başkaları bağırdığında dinler, başkaları paniklediğinde gözlemler. Bu gözlem, duyguların altında gizlenen güdüleri, zayıflıkları, gerçekleri ortaya çıkarır. Bu kayıtsızlıktan doğan bir kopukluk değil, farkındalıktan doğan bir kopukluk. Tepkiye harcanan enerjinin ilerlemeden çalınan enerji olduğunu bilmek. Machiavelli buna görünmez egemenlik derdi. Sonuçları sessizce yönlendirirken etkilenmemiş görünme sanatı. Duygusal bağışıklık kaosu fırsata dönüştürür. Acıyı hassasiyete dönüştürür. Algıyı dışsal türbülansa rağmen istikrarlı kalacak şekilde eğitir. Bu istikrar gizem yaratır ve gizem saygı yaratır. Sarsılmaz olanlar dokunulmaz olur. Dünya kendisine boyun eğmeyenlere boyun eğer. Yorumlara yaz, sakinlik asla kaybetmez. 6. kural, keskinlik saygı inşa eder. Keskinlik dünyanın kelimeler olmadan anladığı bir dil. Gürültü ve kibir çağında hassasiyet, kısıtlama ve soğukkanlılıkla hareket eden bireyi görmezden gelmek imkansız hale gelir. İnsanlar saygıyı popülerlikle karıştırır. Ama gerçek saygı sessiz otoriteden, daha hiçbir söz söylenmeden, başkalarının disiplini hissetmesini sağlayan kontrol havasından gelir. Machiavelli dedi, hem sevilemiyorsanız hem de korkulmak daha iyi. Günümüz dünyasında bu korku fiziksel değil, psikolojik. Etkilenemeyen, ikna edilemeyen veya kışkırtılamayan birinin varlığında başkalarının hissettiği sessiz rahatsızlık. Keskinlik saldırganlık olmadan güç yayar, konuşmayla değil davranışla iletişim kurar. Keskin zihin onay peşinde koşmaz, kendi standardını yaratır ve bu kendi belirlediği sınır başkalarını yükselmeye veya geri çekilmeye zorlar. Her eylem kasıtlı, her yanıt hesaplanmış, her sessizlik kasıtlı, dünya tahmin edemediği şeye saygı duyar. Duygular gizli kaldığında ve düşünceler okunamaz olduğunda insanlar ihtiyat ve merakla yaklaşır. Keskinlik o zaman bir tür hakimiyet haline gelir. Güç yoluyla değil, başkalarının güç olarak hissettiği kadar hassas bir öz denetim yoluyla. Bir insan ne kadar sakinleşirse varlığı o kadar manyetik hale gelir. Bu manyetizma karizma değil, ustalık. Kendini evcilleştirmiş birinin enerjisi, içsel kaosu kontrol altına almış birinin enerjisi. Machiavelli görünüşünde eylemler kadar gücü şekillendirdiğini öğretti. Yazdı, herkes sizin nasıl göründüğünüzü görür, çok az kişi gerçekte ne olduğunuzu deneyimler. Zeki birey bu gerçeği stratejik olarak kullanır. Her hareket kasıtlı, her ifade ölçülü. Açıklama veya gerekçelendirmeye gerek yok. Ne kadar az şey açığa çıkarılırsa etki o kadar büyük olur. İnsanlar kısıtlamaya saygı duyar çünkü bu kontrolün bir işareti. Sessizliğe saygı duyar çünkü bu özgüveni ima eder. Sakinliğe saygı duyar çünkü bu duygular üzerinde hakimiyet kurmayı gösterir. Zekilik ne zaman harekete geçileceğini ve ne zaman hareketsiz kalınacağını bilme, algıyı yöneten zamanlamayı ustaca kullanma sanatı.
Dikkati dağılmış bir toplumda sakin hassasiyet gürültülü hırstan daha çok öne çıkar. Zeki kişi duyulmak için başkalarının sözünü kesmez. Bekler, gözlemler ve kelimelerin en büyük ağırlığı taşıdığı anda net bir şekilde harekete geçer. Bu sabır otorite oluşturur. Diğerleri bu enerjiye karşılık olarak ses tonlarını ayarlamaya, seslerini alçaltmaya, davranışlarını yumuşatmaya başlar. Saygı otomatik hale gelir, talep edilmez. Öz disiplinin tutarlılığıyla kazanılır. İnsanlar kaotik bir dünyada düzeni simgeledikleri için sarsılmaz görünenlere güvenir. Bu yüzden zeka hem hayranlık hem de ihtiyat gerektirir. İnsanların yalan söylemeden, manipüle etmeden veya saygısızlık etmeden önce 2 kez düşünmelerini sağlar. Machiavelli etki için mesafenin gerekli olduğuna inanıyordu. Çok fazla aşinalık küçümsemeye yol açar. Keskin zeka başkalarının asla unutmayacağı kadar iyi tanımlanmış sınırlar korur. Saygı, kendilerini daha yüksek bir standarda göre değerlendiren kişilere yönelir. Zeka, onay aramaz. Sadece varlığıyla onay verir. Sonunda keskin zekalılar korkutmayla değil, mükemmellikle dokunulmaz hale gelir. Odaklanmaları, sakinlikleri, kısıtlamaları herhangi bir güç gösterisinden daha yüksek sesle konuşur. Yorumlara yaz, saygı açıklığı takip eder. 7. kural. Hatalardan ders çıkarın. Hatalar başarısızlık değil, ilerlemenin parmak izleri. Her hata, her yanlış hesaplama, her pişmanlık gururun saklamaya çalıştığı şeyi ortaya çıkaran gerçeklikten gelen şifreli bir mesaj. Zayıflar hatalarından kaçar çünkü acıyı ceza ile karıştırır. Güçlüler onları inceler çünkü acının bir öğreti olduğunu bilir. Machiavelli yazdı, akıllı bir adam aptalın en sonda yaptığını hemen yapar. Fark tanımada yatar. Bir hatayla hemen yüzleşme, ondan ders çıkarma, zayıflığa dönüşmeden önce onu stratejiye dönüştürme yeteneği. Dünya aynı hataları tekrarlayanları cezalandırır çünkü onları kendilerini yönetmeye uygun görmez. Hatalardan öğrenmek, suçluluk duygusuyla ilgili değil, uyum sağlamakla ilgili. Kendi yanlış adımlarını inceleyen bir kişi, riskten kaçınanlardan daha tehlikeli hale gelir. Başarısızlık rahatlığın asla yapamayacağı şekillerde yargıyı keskinleştirir. Her yanlış karar gizli bir kör noktayı ortaya çıkarır ve duyguların, dürtülerin veya egonun mantığı nasıl bulandırdığını gösterir. Bilgeler bu anları zihinsel mimarilerini yeniden yapılandırmak için kullanır. Acıma aramazlar, kalıpları analiz ederler, neden olduğunu sorarlar ve ardından aynı durum onları 2 kez tuzağa düşürene kadar davranışlarını yeniden düzenlerler. Bu süreç kitaplardan veya öğretmenlerden değil, sonuçlardan sağ çıkmaktan gelen sessiz bir zeka inşa eder. Her yara stratejik bir anı olur. Her hayal kırıklığı sessiz bir öğretmen olur. Machiavelli talihsizliğin bir düşman değil, bir akıl hocası olduğuna inanıyordu. Talihin cesaretin ona karşı koymaya hazır olmadığı yerde gücünü gösterdiğini söyledi. Hatalar, hazırlığın eksik olduğu yerleri ortaya çıkarır. Doğru anlaşıldığında zihni öngörüye yönlendirir. Başarısızlıklarını inceleyen kişi artık belirsizlikten korkmaz. Çünkü kendi sınırlarını görmüş ve onları aşmış. Diğerleri bahanelerin arkasına saklanırken öz farkındalığa sahip birey tehlike gelmeden önce tahmin etmeyi öğrenir. Bu öngörü bir tür hakimiyet. Kişinin hayatta şansın kurbanı olarak değil, sonuçların mimarı olarak ilerlemesini sağlar. Hatalar ders haline geldiğinde acılarını kaybeder ve dersler tekrara karşı bağışıklık haline gelir. Hatalardan öğrenmenin tehlikesi ego ölümünü gerektirmesi. Kişi kızgınlık duymadan kişisel sorumluluğu kabul etmeli. Çoğu insan hesap verebilirlik içsel yeniden yapılanmayı gerektirdiği için koşulları suçlamayı tercih eder. Ama Machiavellian bilgelik gücün yalnızca yanılsamanın öldüğü yerde büyüdüğünü öğretir. Hatasını kabul edemeyen yönetici güvenilirlik kaybeder. Kendi hatasıyla yüzleşemeyen insan tahmin edilebilir hale gelir. Gerçek zeka hareket halindeki öz düzeltme. Hatalardan ders çıkaranlar daha hızlı gelişir. Çünkü acıyı felç yerine güce dönüştürür. Zamanla bu uyum yeteneği onları kırılmaz bir şeye dönüştürür. Çünkü asla başarısız olmazlar diye değil, artık başarısızlıktan hiç korkmadıkları için. Machiavelli dayanıklılığın temelinin acı yoluyla öz eğitimde yattığını gördü. Hata asla sorun değil. Ondan ders çıkarmayı reddetmek,
düşüşünü inceleyen ve tekrarını kontrol etmeyi öğrenen bir kişi. Ve bu kontrol gücün özü. Hatalarını asla inkar etmeyen kişi manipülasyona karşı bağışıklık kazanır, çünkü geçmişini bilgeliğe dönüştürdükten sonra kimse onu aleyhine kullanamaz. Son söz. Dünya gürültüye, sonsuz görüşlere, sığ duygulara ve ilerleme olarak gizlenmiş anlamsız hareketlere tapar. Ama zihinlerini keskinleştirenler sessizlik içinde hareket eder. Dikkat dağıtıcı şeylerin peşinden koşmaz, onları ortadan kaldırır. Onay aramazlar, netlik inşa eder. Odaklanmanın her anı kafa karışıklığına bağımlı bir toplumda bir hakimiyet eylemi haline gelir. Machiavelli yazdı. İnsanlar bir hırstan diğerine yükselir. Önce kendilerini saldırılara karşı güvence altına almaya çalışır, sonra başkalarına saldırır. Keskinleşmiş zihin de aynı yolu izler. Önce zayıflığı ortadan kaldırır, sonra kontrolü ele geçirir, nihayetinde sözsüz bir şekilde etki yaratır. Gerçek dönüşüm düşünceler tepki vermeyi bırakıp öngörmeye başladığında başlar. Duygular artık davranışı dikte etmediğinde, odaklanma kırılmaz hale geldiğinde, sakinlik, zırh olur ve disiplin içgüdü haline gelir. İşte o zaman zihin sıradanlığın ötesine geçer. İşte o zaman Machiavelli'nin derinden anladığı bir şeye dönüşür. Sadece kaostan sağ çıkmakla kalmayıp onu amaca doğru yönlendiren bir zihin. Bu zihinsel keskinliği ustalaştıranlar hayatta farklı bir şekilde ilerler. Sözlerin arasını okur, niyetleri anlar, başkaları tereddüt ederken hassasiyetle hareket eder. Zekalarını kanıtlamalarına gerek yok. Çünkü kontrolleri onlar adına konuşur. Gücün ardındaki gölgelerdir, sessiz saygı uyandıran sakin bir varlık. Eğer bu mesaj içinizde bir şeyleri harekete geçirdiyse bir an durun. Kendi uyanışınızı sözlerle değil, eylemlerle onurlandırın. Yolun sonuna kadar kalın. Bu videoyu beğenin, gelişmeye hazır biriyle paylaşın ve zihni amaç silahına dönüştüren bir çembere katılmak için abone olun. Her büyük dönüşüm farkındalıkla başlar ve siz de ilk adımı attınız. Bunu unutmayın. Keskin bir zihin her şeyi keser. Yorumlara son olumlamayı yazın. Zihnim en büyük silahım.